Toprak, güneşin cömert sıcaklığını kaybettiğinde ve gökyüzü, maviden griye çalan o donuk, metalik renge büründüğünde, doğanın büyük döngüsünde sessiz bir perde iner. Kuzey yarımkürenin derin ormanlarında, Orta Çağ'ın izole köylerinde zaman, modern saatlerin tiktaklarıyla değil, ışığın azalmasıyla ölçülürdü. Kışın gelişi bir olay değil, yavaşça yayılan, her şeyi kaplayan bir ağırlıktır. Ağaçların çıplak dalları, rüzgarın en ufak hareketine bile direnmeden, gökyüzüne uzanan donmuş parmaklar gibi durur. Bu hareketsizlik, sadece bir manzara değil, aynı zamanda hayatta kalmanın en temel yasasının görsel bir ilanıdır. Enerjini koru, içindeki sıcaklığı sakla. Bu devasa ve sessiz coğrafyanın ortasında duran insan bedeni, binlerce yıllık evrimin ona bahşettiği kadim bir mekanizmayı devreye sokar. Hava sıcaklığı, derinin tolere edebileceği seviyenin altına düştüğünde, yüzeyde, gözle görülemeyen mikroskobik bir alarm verilir. Derinin hemen altında, epidermis tabakasının derinliklerinde yer alan termoreseptörler, soğuğun o keskin, iğneleyici dokunuşunu hisseder. Bu, acıdan farklı, daha derin bir uyarıdır. Sinir uçları, bu bilgiyi elektrik sinyallerine dönüştürerek, omurilik boyunca yukarı, beynin en eski, en ilkel bölgesine, hipotalamusa taşır. Hipotalamus, vücudun termostatıdır ve o an, tek bir emir verir, ısıyı merkezde topla. İşte o an, Ortaçağ köylüsünün, tarlasındaki son şalgamı sökerken hissettiği o ilk ürperti, aslında biyolojik bir mucizenin başlangıcıdır. Kan damarları, özellikle el ve ayak parmaklarında, burun ucunda ve kulaklarda bulunan o incecik kılcal damarlar, aniden büzülür. Vazokonstriksiyon adı verilen bu süreç, kanın vücut yüzeyinden çekilip, hayati organların bulunduğu göğüs kafesine ve karın boşluğuna yönlendirilmesidir. Deri solgunlaşır, beyazlaşır, çünkü içindeki sıcak nehir, kalbi, akciğerleri ve karaciğeri sıcak tutmak için içeriye, derinlere çekilmiştir. Vücut, uzuvlarından feragat etmeyi göze alarak, yaşamın merkezini korumaya alır. Bu, doğanın en acımasız ama en mantıklı matematiğidir. Kanın derinlere çekilmesiyle birlikte, derinin yüzeyi soğur ve dışarıdaki havayla neredeyse aynı sıcaklığa yaklaşır. Bu, ısı kaybını azaltan bir yalıtım stratejisidir. Ancak soğuk ısrarla devam ettiğinde, kaslar devreye girer. İrade dışı, ritmik ve hızlı kasılmalar başlar. Titreme. Bu, vücudun kendi kendine ısı üretme yöntemidir. Kas lifleri birbirine sürtünerek, depolanmış enerjiyi, yani glikozu ve yağı yakar, ortaya çıkan kimyasal reaksiyonun yan ürünü ise ısıdır. Ortaçağ insanı için bu titreme, kışın başladığının, hasadın bittiğinin ve artık içeriye, korunaklı alanlara çekilme vaktinin geldiğinin fiziksel kanıtıdır. Ancak ısınmak, hayatta kalmanın sadece bir yüzüdür. Vücut, bu ısıyı üretmek ve organları çalışır durumda tutmak için yakıta ihtiyaç duyar. Sadece kalori değil, aynı zamanda bu devasa biyolojik fabrikanın çarklarını yağlayacak, hücre duvarlarını onaracak ve bağışıklık sistemini, kışın getirdiği görünmez düşmanlara karşı tetikte tutacak mikro yapı taşlarına muhtaçtır. İşte burada, kışın en büyük paradoksu ortaya çıkar. Doğanın en verimsiz, en ölü göründüğü, toprağın buzla kaplandığı bu mevsimde, insan vücudu en çok ihtiyaç duyduğu maddeye, C vitaminine, yani askorbik asite erişimini kaybeder. Askorbik asit, insan vücudunun üretemediği, depolayamadığı, ancak onsuz da yapamadığı nadir moleküllerden biridir. Suda çözünür, yani vücuda girdiği gibi işlenir ve fazlası atılır. Bu da, insanın her gün, düzenli olarak bu maddeyi dışarıdan alması gerektiği anlamına gelir. Yazın ve sonbaharın bolluğunda, dalından koparılan bir elma, ormandan toplanan bir avuç böğürtlen veya taze bir marul yaprağı bu ihtiyacı fazlasıyla karşılar. Ancak kış geldiğinde, o taze yeşillikler çürümüş, meyveler dökülmüş ve toprak sert bir kabuk bağlamıştır. Ortaçağ köylüsü için C vitamini eksikliği, sadece bir beslenme sorunu değil, diş etlerinin çekilmesi, eski yaraların açılması, halsizlik ve nihayetinde yavaş ve acılı bir son anlamına gelen skorbut hastalığının kapıyı çalması demektir. Peki, buzun ve karın hüküm sürdüğü, taze olan her şeyin öldüğü aylarda, bu insanlar nasıl hayatta kalıyordu? Cevap,
doğanın döngüsünü gözlemlemekte ve onun sunduğu gizli hazineleri saklamakta yatıyordu. Onlar, biyokimyanın adını bilmeseler de sonuçlarını yüzyıllar süren deneyimlerle öğrenmişlerdi. Kışın hayatta kalmak, sonbaharın son günlerinde başlardı. Hazırlık, sessiz ve metodik bir ritüeldir. Tarladaki son ürünler, kışın o uzun uykusuna yatırılmak üzere toplanır. Bu ürünlerin başında, kışın kralı sayılan bir bitki gelir. Lahana. Brassica ailesinin bu dayanıklı üyesi, kat kat sarılmış yapraklarının arasında, güneşin son ışıklarını ve toprağın minerallerini saklar. Lahana, soğuğa karşı dirençlidir, hatta ilk don vurduğunda, yapraklarındaki nişasta şekere dönüşür ve bitki kendini donmaya karşı korumak için doğal bir antifriz üretir. Bu süreç, lahanayı daha tatlı, daha besleyici ve C vitamini açısından daha yoğun hale getirir. Orta Çağ mutfağında, lahananın taze olarak saklanması zordur. Zamanla pörsür, çürür ve besin değerini kaybeder. İşte burada, insanın doğayla işbirliği yaptığı, bakterilerin görünmez dünyasını kendi lehine kullandığı o kadim teknik devreye girer, fermantasyon. Bu, sadece bir saklama yöntemi değil, aynı zamanda bir simyadır. Köylüler, lahanaları toplar, dıştaki sert ve hasarlı yaprakları ayırır ve geriye kalan o sıkı, yeşil-beyaz göbeği keskin bıçaklarla ince şeritler halinde doğrardı. Her bıçak darbesi, bitkinin hücre duvarlarını parçalar ve içindeki öz suyun dışarı çıkmasını sağlardı. Doğranmış lahanalar, büyük meşe fıçılara veya toprak küplere doldurulurdu, ancak bu sıradan bir doldurma işlemi değildir. Her katmanın arasına bolca tuz serpilir. Tuz, iki hayati görevi üstlenir. Birincisi, ozmoz yoluyla lahana yapraklarının içindeki suyu dışarı çeker. Bu su, lahananın kendi suyu, tuzla birleşerek salamura adı verilen koruyucu bir sıvı oluşturur. İkincisi, tuz, çürümeye neden olan zararlı bakterilerin üremesini engellerken, tuza dayanıklı olan ve fermantasyonu gerçekleştirecek olan yararlı bakterilerin, yani laktobasillerin gelişmesine izin verir. Fıçının içine yerleştirilen lahanalar, ağır taşlarla veya ahşap kapaklarla iyice bastırılır. Amaç, aradaki hava kabarcıklarını tamamen yok etmektir. Çünkü fermantasyon, oksijensiz bir ortamda gerçekleşen anaerobik bir süreçtir. Laktobasiller, oksijenin olmadığı bu tuzlu ve sulu ortamda uyanır. Lahana yapraklarındaki doğal şekerleri yemeye başlarlar ve bu şekeri laktik asite dönüştürürler. Laktik asit, ortamın pH seviyesini düşürür, yani asiditesini artırır. Bu asitli ortam, diğer tüm zararlı mikroorganizmalar için zehirli, ancak insan için güvenli ve koruyucudur. Bu süreç, dışarıdan bakıldığında son derece sakindir. Fıçının kapağı kapalıdır, odanın loş köşesinde, serin bir sessizlik içinde durur. Ancak fıçının içinde, mikroskobik düzeyde hummalı bir çalışma vardır. Milyarlarca bakteri, lahanayı dönüştürmektedir. Ve en önemlisi, bu bakteriler sadece şekeri asite çevirmekle kalmaz, aynı zamanda C vitamini sentezlerler. Şaşırtıcı bir şekilde, fermente edilmiş lahana turşusu, sauerkraut, taze lahanadan daha fazla biyoyararlanımı yüksek C vitamini içerir. Fermantasyon süreci, vitamini korur ve kış boyunca, dışarıda kar fırtınaları eserken, fıçının içindeki bu ekşi, tuzlu hazine, köylünün damarlarında dolaşacak olan yaşam gücünü saklar. Bir kış akşamı, ocağın başında oturan bir aileyi gözünüzün önüne getirmek için çaba harcamanıza gerek yok, sadece o anın dinginliğini hissedin. Dışarıda rüzgar, sazdan yapılmış çatının saçaklarında uğuldarken, içeride, kalın taş duvarların koruduğu alanda, bir kase lahana turşusu sofraya konur. Bu basit yiyecek, aslında aylar önce toplanmış güneş ışığının, tuzun ve sabrın birleşimidir. O ekşi tadı alan dil, aslında vücuda şu mesajı gönderir, güvendesin. Bağ dokuların sağlam kalacak, diş etlerin kanamayacak, yaraların iyileşecek. Bu besin, mideye indiğinde sindirim sistemi tarafından emilir. Askorbik asit molekülleri, kan dolaşımına karışır ve vücudun en ücra köşelerine, parmak uçlarındaki kılcal damarlara kadar taşınır. Orada kollajen üretimine katılır. Kollajen, vücudun çimentosudur, damar duvarlarını esnek, cildi sağlam tutar. Soğukta büzülen damarların, tekrar genişlediğinde hasar görmemesi,
Bu mikroskobik onarım faaliyetine bağlıdır. Ancak C vitamini kaynağı sadece lahana değildir. Orta Çağ köylüsü, ormanın derinliklerindeki diğer sessiz tanıkları da bilirdi. Karın beyaz örtüsü altında, rengini kaybetmeyen, kışa meydan okuyan bitkiler her zaman vardı. Bunların başında kuşburnu gelirdi. Yaban güllerinin dökülen yapraklarının ardından, dikenli dalların ucunda kalan o küçük, kırmızı, yakut benzeri meyveler. Kuşburnu, doğanın kış için hazırladığı en yoğun C vitamini kapsülüdür. Bir portakaldan kat be kat daha fazla vitamin içeren bu küçük meyveler, don vurdukça yumuşar ve tatlanır. Köylüler, bu meyveleri toplar, kurutur veya kaynatıp şurup haline getirirlerdi. Kuşburnu çayı, kış gecelerinin vazgeçilmez bir ilacıydı. Sıcak suyun içinde çözülen o kırmızı öz, sadece bedeni ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sisteminin askerleri olan akyuvarları güçlendirirdi. Akyuvarlar, kışın kapalı, havasız ortamlarda hızla yayılan virüslere ve bakterilere karşı vücudun savunma hattıdır. C vitamini, bu hücrelerin hareket kabiliyetini artırır, onları daha agresif ve etkili hale getirir. Bir diğer kaynak ise, çoğu zaman gözden kaçan, ancak kış manzarasının en baskın unsuru olan iğne yapraklı ağaçlardır. Çam, ladin ve köknar. Bu ağaçlar, yapraklarını dökmezler. İğne şeklindeki yaprakları, mumsu bir tabakayla kaplıdır ve bu sayede içlerindeki suyu donmaktan korurlar. Bu yapraklar, yüksek miktarda C vitamini ve reçine içerir. Zor zamanlarda, kıtlık baş gösterdiğinde veya hastalık belirtileri görüldüğünde, çam iğneleri toplanır, ezilir ve demlenirdi. Ortaya çıkan içecek, acı, reçineli ve orman kokuludur. Ancak bu acılık, yaşamın tadıdır. Çam iğnesi çayı, boğazı yakarak inerken, içerdiği uçucu yağlar solunum yollarını açar, vitamini ise kana karışarak tükenen depoları doldururdu. Vücut, bu dış kaynaklardan aldığı destekle, içerideki termodinamik savaşı sürdürür. Dışarısı eksi derecelerdeyken, iç organların sıcaklığını 37 derecede sabit tutmak, muazzam bir enerji gerektirir. Karaciğer, bu sürecin en büyük ısı üreticisidir. Metabolik faaliyetlerinin yan ürünü olarak sürekli ısı yayar ve bu ısı, kan yoluyla tüm vücuda dağıtılır. C vitamini, karaciğerin detoksifikasyon süreçlerinde de rol oynar, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve bu hayati organın yükünü hafifletir. Orta Çağ insanının yaşam alanı olan o tek odalı, toprağa gömülü evler, aslında vücudun bir uzantısı gibi işlev görürdü. Evin kalın duvarları, derinin yerini alır, ortadaki ocak, kalbi temsil ederdi. Ocağın sönmesi, evin ölümü demekti, tıpkı kalbin durması gibi. Bu yüzden ateş, kutsal bir emanet gibi korunurdu. Geceleri, közlerin üzeri külle örtülür, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte o küllerin altındaki kıvılcım yeniden canlandırılırdı. Bu süreklilik, hayatta kalmanın temel şartıydı. Tıpkı vücudun, uyku sırasında bile bazal metabolizma ile ısı üretmeye devam etmesi gibi. Uyku, kışın en doğal halidir. Geceler uzadığında, insan bedeni de bu karanlık ritme uyum sağlar. Melatonin hormonu, karanlığın çökmesiyle birlikte salgılanmaya başlar ve vücut ısısını hafifçe düşürerek metabolizmayı yavaşlatır. Bu, bir nevi kış uykusu taklididir. Enerji tasarrufu modu. Orta Çağ köylüleri, kışın daha uzun uyur, günün büyük kısmını dinlenerek geçirirdi. Bu, tembellik değil, biyolojik bir zorunluluktu. Azalan besin kaynaklarını idareli kullanmak için, gereksiz hareketten kaçınmak gerekirdi. Yataklar, genellikle samanla doldurulmuş şiltelerden oluşurdu. Saman, içi hava dolu sapları sayesinde mükemmel bir yalıtkandır. Vücut ısısını hapseder ve soğuk zeminden gelen ayazı keser. Üzerlerine örtülen koyun postları veya yün battaniyeler, derinin etrafında sıcak bir hava katmanı oluşturur. Bu mikro iklimde, insan vücudu dış dünyadan soyutlanır. Nefes alıp verirken, burnun içindeki konka adı verilen kemik ve doku yapıları, soğuk havayı ısıtır ve nemlendirir. Böylece akciğerlere giden hava, narin dokulara zarar vermez. Her nefes, dışarıdaki buzlu dünyadan alınan bir parça yaşamdır. İşlenir, ısıtılır ve kullanılır. Kışın derinleşmesiyle birlikte kar örtüsü kalınlaşır ve sesleri daha da yutar.
Dünya, beyaz, pürüzsüz ve sessiz bir boşluğa dönüşür. Bu boşlukta, insanın kendi iç sesini, kalp atışını ve damarlarındaki kanın akışını duyması kolaylaşır. Hayatta kalma mücadelesi, gürültülü bir savaş değil, inatçı, sessiz ve sabırlı bir bekleyiştir. Vücut, her hücresiyle bu bekleyişe programlanmıştır. Yağ dokuları, kahverengi yağ hücreleri, mitokondriler. Hepsi, baharın ilk ışığına kadar dayanmak üzere tasarlanmış karmaşık bir makinenin dişlileridir. Kahverengi yağ dokusu, özellikle bebeklerde ve kışa adapte olmuş yetişkinlerde bulunan özel bir doku türüdür. Beyaz yağın aksine, amacı enerji depolamak değil, doğrudan ısı üretmektir. Mitokondri açısından çok zengindir ve bu yüzden rengi kahverengidir. Ortaçağ köylüsünün, soğuğa sürekli maruz kalan vücudunda, bu doku aktif hale gelir. Boyun, omuzlar ve omurga boyunca yerleşen bu ısıtıcı yastıklar, titremeye gerek kalmadan vücut sıcaklığını korumaya yardımcı olur. Bu, termogenez adı verilen bir süreçtir ve soğuğa karşı geliştirilen en sofistike adaptasyonlardan biridir. Bu adaptasyon süreci sadece biyolojik değil, aynı zamanda zihinseldir. Soğuğu düşman olarak değil, hayatın bir parçası olarak kabul etmek. Onu hissetmek ama ondan korkmamak. Zihin sakinleştiğinde kalp atışı yavaşlar, stres hormonları azalır ve vücut enerjisini daha verimli kullanır. Panik, soğukta en büyük enerji israfıdır. Orta Çağ insanı bu yüzden kışı bir tevekkül ile karşılardı. Yapılacak işler bitmiştir, ambarlar dolmuştur veya dolabildiği kadarıyla odunlar istiflenmiştir. Artık geriye kalan tek şey, zamanın akışına, mevsimin döngüsüne güvenmektir. Zaman, kışın yavaşlar. Günler kısalır, gölgeler uzar. Işığın azlığı, D vitamini sentezini durdurur. Vücut, yazın depoladığı D vitaminini kullanmaya başlar. Kemiklerin ve bağışıklık sisteminin güçlü kalması için bu depo kritiktir. Ancak C vitamini depolanamadığı için, lahana turşusu fıçısının kapağı her açıldığında yayılan o keskin koku, aslında umudun kokusudur. O fıçıdaki her bir lahana şeridi, güneşli günlerin bir hatırasını, bir vaadini taşır. Gecenin en karanlık, en soğuk saati geldiğinde, evdeki herkes birbirine sokulur. Vücut ısısının paylaşımı, en eski ısınma yöntemidir. Bir bedenden yayılan kızılötesi, ışınlar, yanındaki bedeni ısıtır. Bu, termal bir dayanışmadır. Nefeslerin oluşturduğu buhar, havada asılı kalır ve yavaşça dağılır. Dışarıda, ormanda bir dalın ağırlığa dayanamayıp kırılma sesi, bu derin sessizliği bozan tek şey olabilir. Ancak içeride, yaşam, tüm karmaşıklığı ve direnciyle sessizce akmaya devam eder. Kan, damarlarda dolaşır, hücreler yenilenir, enzimler çalışır. Ve hepsinin merkezinde, o gün yenilen bir avuç lahana turşusundan veya içilen bir bardak kuşburnu çayından gelen C vitamini molekülleri, bu karmaşık yapıyı ayakta tutan görünmez iskeleler gibi görev yapar. Kış sadece bir mevsim değil, bir sınavdır. Ve insan vücudu, bu sınavı geçmek için binlerce yıl boyunca her kış yeniden ve yeniden eğitilmiştir. Orta Çağ köylüsü, bu eğitimin en sadık öğrencisidir. Onun bilgisi kitaplarda yazılı değildir. Kemiklerinde, kaslarında ve kuşaklar boyu aktarılan o sessiz alışkanlıklarında saklıdır. Şimdi bu bilgeliğin derinliklerine, toprağın altına, köklerin ve tohumların dünyasına doğru daha da inmek, oradaki saklı yaşamı anlamak gerekir. Zira yüzeyde her şey donmuş gibi görünse de, asıl hareket, gözlerden uzak, derinlerde devam etmektedir. Toprağın donma noktası olarak bilinen o görünmez sınırın hemen altında, yaşam bambaşka bir ritimde akar. Yüzeydeki rüzgarın ıslığı veya karın ağırlığı buraya ulaşamaz. Orta Çağ köylüsünün evinin hemen yanı başında, toprağın karnına doğru kazdığı çukurlar, aslında doğanın kendi buzdolabıdır. Bu, basit bir kiler değil, jeotermal bir sığınaktır. Toprak, belirli bir derinlikten sonra kışın en sert günlerinde bile sabit bir sıcaklığı korur. Dışarıda fırtınalar koparken, bu yeraltı odacıklarında ısı, 0 derecenin hemen üzerinde, suyun donmadığı ama yaşamın da hızlanmadığı o hassas dengede asılı kalır. Köylü, bu karanlık ve serin odaya, hasat zamanı topladığı kök sebzeleri, şalgamları, havuçları,
Pancarları ve yaban havucu köklerini büyük bir özenle yerleştirmiştir. Bu sebzeler, topraktan söküldükleri anda ölmezler. Onlar, tıpkı kış uykusuna yatan bir hayvan gibi metabolizmalarını yavaşlatır, derin bir uykuya dalar. İşte bu uyku hali, C vitamininin en saf koruyucusudur. Bir havucun veya şalgamın sert dokusu, hücre duvarlarının kalınlığı, içindeki vitaminleri oksidasyondan, yani havanın bozucu etkisinden korur. Sebzeler, nemli kumun veya kuru saman yığınlarının arasına katman katman dizilir. Saman, hava boşlukları yaratarak mükemmel bir yalıtım sağlar. Kum ise nem dengesini koruyarak sebzenin buruşmasını, öz suyunu kaybetmesini engeller. Bu karanlık odadaki sessizlik, biyolojik bir bekleme odasıdır. Kışın ortasında, evin kalın ahşap kapısı gıcırdayarak açıldığında ve köylü elinde bir sepetle bu yeraltı sığınağına yöneldiğinde, aslında sadece yemek aramaya gitmez, vücudunun savunma sistemi için gerekli olan cephaneyi almaya gider. Soğuk, nemli toprağın kokusu genzini yakarken, kumun içinden çıkardığı o sert, soğuk kök bir enerji kapsülüdür. Yüzeyindeki toprağı silkelediğinde, sebzenin hala sert ve canlı olduğunu hisseder. Bu sertlik, hücrelerin içinin suyla dolu olduğunun ve hücre duvarlarını bir arada tutan pektin moleküllerinin sağlamlığının işaretidir. Bu kök sebzeyi alıp eve, o taş duvarların ardına taşıdığında, evin mimarisi devreye girer. Ortaçağ evleri, modern binalar gibi değildir. Onlar nefes alan, terleyen ve yaşayan yapılar olarak inşa edilmiştir. Duvarlar genellikle çevredeki taş ocaklarından veya nehir yataklarından toplanan taşlarla örülmüştür. Taş, yüksek bir termal kütleye sahiptir. Gündüz, kış güneşinin cılız ışınlarını veya ocağın yaydığı ısıyı bünyesine hapseder. Gece olduğunda ise bu ısıyı yavaşça, sabırla içeriye geri verir. Bu, ani sıcaklık değişimlerini engelleyen, evin içindeki havayı yumuşatan kadim bir fizik kuralıdır. Taşlar, zamanı yavaşlatır, ısının kaçışını geciktirir. Evin tam kalbinde yer alan ocak, sadece bir pişirme aracı değil, evin ciğeridir. Ateşin yanmasıyla ısınan hava yükselir ve bacadan çıkarken, evin içindeki hava sirkülasyonunu sağlar. Bu akım, köşelerde biriken nemin kurumasını, küfün önlenmesini sağlar. Ancak ocağın asıl görevi, o kumlu kök sebzelerin birer şifa kaynağına dönüşmesini sağlamaktır. Demir bir kazanın içinde, ağır ağır kaynayan suya atılan şalgamlar ve havuçlar, içerdikleri nişastayı şekere dönüştürürken, hücre duvarları yumuşar. C vitamini ısıya karşı hassastır. Evet, ancak köylülerin pişirme yöntemi genellikle yavaş ve kapağı kapalı olduğu için, buharlaşan vitaminin bir kısmı tekrar yemeğin suyuna karışır. O suyun her bir damlası, kışın kuruyan ve çatlayan dudaklar, kanayan diş etleri için bir merhemdir. Bu besinler vücuda girdiğinde, insan biyolojisinin o muazzam adaptasyon süreci başlar. Kışın alınan C vitamini, sadece bağışıklık sistemi için değil, vücudun yapısal bütünlüğü içinde kritik bir rol oynar. Kolajen üretimi, insan vücudunun tuğlası ve harcı olan kolajen proteini, C vitamini olmadan sentezlenemez. Soğuk havada büzülen damarlar, kuruyan cilt ve sertleşen eklemler, sürekli bir onarıma ihtiyaç duyar. Kilerdeki o şalgamdan gelen askorbik asit molekülü, kan dolaşımına katılarak fibroblast hücrelerine ulaşır ve onlara daha fazla bağ dokusu üret emrini verir. Bu, derinin elastikiyetini korumasını, soğuktan çatlayan ellerin iyileşmesini sağlayan mikroskobik bir mucizedir. Yemeğin yenmesinin ardından, vücut termojenez adı verilen bir süreçle kendi ısısını üretmeye başlar. Sindirim, bir yanma işlemidir. Mide ve bağırsaklar çalışırken ortaya çıkan enerji, kan yoluyla tüm vücuda dağılır. İşte bu yüzden, kış gecelerinde ağır, kök sebzelerle dolu bir yahni yemek, sadece karın doyurmak değil, içten yanmalı bir sobayı tutuşturmak gibidir. Kan, vücudun merkezinde toplanarak hayati organları sıcak tutar. Ancak eller ve ayaklar gibi uç noktalar, soğuğa karşı daha savunmasızdır. Burada, taş duvarların sağladığı koruma ve evin içindeki o loş, sıcak hava devreye girer. Evin içindeki hava, dışarıdaki bıçak gibi keskin havadan farklıdır. İçerisi, nefeslerin ve pişen yemeğin buharıyla nemlenmiştir. İnsan nefesi, kışın hayatta kalma mücadelesinin en somut göstergesidir. Dışarıda,
Soğuk havada verdiğimiz nefesin bir bulut gibi görünmesinin sebebi, ciğerlerimizden çıkan sıcak ve nemli havanın, soğuk havayla karşılaştığında aniden yoğunlaşmasıdır. Su buharı, minik su damlacıklarına dönüşür ve havada asılı kalır. Ancak evin içinde, bu buhar görünmez bir yorgan gibi odaya yayılır. Burun, bu sürecin en önemli bekçisidir. Kışın alınan her nefes, burun boşluğundaki kıvrımlı yollardan, yani konkalardan geçerken ısıtılır ve nemlendirilir. Soğuk ve kuru hava doğrudan ciğerlere giderse hassas akciğer dokusuna zarar verebilir, bronşları büzüştürebilir. Burun içi mukozası damarlarla o kadar zengindir ki geçen havayı saniyenin 1/10 kadar kısa bir sürede vücut sıcaklığına yaklaştırır. İşte C vitamini tam da bu noktada burun mukozasının bütünlüğünü koruyarak bu ısıtma sisteminin arızalanmasını engeller. Sağlam bir mukoza, havadaki virüsleri ve bakterileri tutan yapışkan bir tabaka üretir. Mahzenden gelen o havuç, aslında nefes alma kalitesini belirleyen gizli bir mimardır. Gece derinleşip ateş kor haline geldiğinde uyku bastırır. Ortaçağ insanının uykusu bugünkünden farklı, parçalı bir yapıya sahiptir. Genellikle ilk uyku ve ikinci uyku olarak ikiye ayrılan bu süreçte, biyolojik saat kışın uzun gecelerine uyum sağlar. Güneş battıktan kısa bir süre sonra başlayan uyku, gece yarısı civarında hafifler. Bu aralıkta uyanan ev halkı, sönmekte olan ateşi kontrol eder, hayvanların sesini dinler, belki dua eder veya sessizce düşünür. Bu uyanıklık anı, vücudun melatonin salgısının zirve yaptığı, ancak kortizolün henüz yükselmediği, zihnin dingin ve berrak olduğu bir andır. Bu ara uyanışta, vücut ısısı hafifçe düşer, metabolizma yavaşlar. Bu, enerji tasarrufu modudur. Evin taş duvarları, gündüz depoladığı ısının son kırıntılarını yayarken, yatakların içindeki saman dolgular veya yün örtüler, vücut ısısını hapseder. Yün, doğanın en üstün yalıtım malzemesidir. Liflerinin arasındaki hava boşlukları, tıpkı kök mahzenindeki samanlar gibi ısının kaçmasını engeller. Koyun yününün üzerindeki lanolin maddesi neme karşı direnç sağlar. Köylü, yün bir battaniyenin altına girdiğinde aslında binlerce yıllık bir biyolojik teknolojinin koruması altındadır. Uykunun ikinci evresine geçildiğinde rüyalar başlar. Beyin, gün boyunca yaşananları, soğukla yapılan mücadeleyi, ormanda toplanan odunları işler. Ve bu derin uyku sırasında büyüme hormonu salgılanır. Bu hormon, gün içinde yıpranan dokuların onarılmasını, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. C vitamini ve diğer mineraller, bu gece vardiyasında çalışan işçiler gibi hücrelerin yenilenme sürecine katılır. Kemik iliği, yeni kan hücreleri üretir, lenf sistemi, vücuttaki atıkları temizler. Dışarıda kar lapa lapa yağarken, içeride, yorganın altında, mikroskobik bir fabrika tam kapasiteyle çalışarak, bedeni bir sonraki günün soğuğuna hazırlar. Sabahın ilk ışıkları, küçük, deriyle veya yağlı kağıtla kapatılmış pencereden süzüldüğünde, camın veya o dönemin pencere malzemesinin üzerinde buzdan çiçekler oluşmuş olur. Bu buz kristalleri, içerideki yaşamın, nefesin ve sıcaklığın dışarıdaki soğukla buluştuğu sınır çizgisidir. Köylü uyanır, gerinir ve ciğerlerine o serin sabah havasını çeker. Vücudu, gece boyunca yapılan onarımlar ve bir önceki gün yediği o kök sebzelerin sağladığı vitaminlerle direnç kazanmıştır. Evden çıkmadan önce belki bir parça kurutulmuş meyve, belki de yazdan kalma ve kurutularak saklanmış bir kuşburnu atar ağzına. Kuşburnu, doğada C vitamini yoğunluğu en yüksek olan meyvelerden biridir. Kışın çıplak dallarda kırmızı birer mücevher gibi asılı kalan bu meyveler, dondukça tatlanır, hücre yapıları parçalanır ve içindeki özü daha kolay sunar hale gelir. Bir tek kuşburnu meyvesi, koca bir limondan daha fazla C vitamini barındırabilir. Köylü bunu bilimsel formüllerle bilmez, ancak dedesinden, nenesinden öğrendiği bir gerçek vardır, kışın kırmızı meyve yiyen yatağa düşmez. Bu kadim bilgi, modern tıbbın keşiflerinden yüzyıllar önce, deneme yanılma yoluyla, gözlemle ve doğayla kurulan o sessiz diyalogla elde edilmiştir. Kapı açılır ve dışarıdaki beyaz sessizliğe adım atılır. Ayakların altındaki karın gıcırtısı, yeni bir günün başladığını müjdeler.
Ancak bu yürüyüşte yalnız değildir, kemiklerinde depoladığı mineraller, kanında dolaşan vitaminler ve cildini koruyan yağ tabakasıyla tam donanımlı bir biyolojik zırhın içindedir. Taş duvarlar arkasında bıraktığı o ılık hava, akşam döndüğünde onu tekrar sarmalayacaktır. Ancak o ana kadar, ormanda odun toplarken veya hayvanları beslerken, vücudunun içindeki o görünmez ocak yanmaya devam etmelidir. Bu ocağın yakıtı ise, toprağın derinliklerinden, kilerin karanlığından gelen o basit, mütevazı sebzelerdir. Doğanın döngüsü tamamlanır. Toprak sebzeyi besler, sebze insanı besler, insan ise emeğiyle toprağı işler. Ve bu döngüde hiçbir şey ziyan olmaz, her enerji bir formdan diğerine dönüşerek yaşamı sürdürür. Şimdi bu döngünün bir başka hayati parçasına, kışın en zorlu şartlarında bile yeşil kalmayı başaran, karın altında saklanan o şifalı otlara ve onların sunduğu, belki de kök sebzelerden bile daha güçlü olan sırlara doğru bir yolculuğa çıkmak gerekir. Zira orman, sadece odun kaynağı değil, aynı zamanda karın altında uyuyan devasa bir eczanedir ve bu eczanenin kapıları sadece dikkatli gözlere açılır. O dikkatli gözler, karın yüzeyinde sadece tekdüze bir beyazlık görmez, onlar için bu örtü, altındaki yaşamı gizleyen ince bir perdedir ve bu perdenin kenarından sarkan yeşil bir iğne yaprağı, koca bir kışın kaderini değiştirebilecek güce sahiptir. Orta Çağ'ın derinliklerinde, Alp eteklerinde ya da İskandinavya'nın donmuş kıyılarında yaşayan bir köylü için orman, uykudaki bir dev gibidir, nefesi soğuktur ama avuçlarında hayat saklar. Kar ayakkabılarının ağırlığı altında ezilen yumuşak kar tabakası her adımda biraz daha sıkışırken, köylünün hedefi genelde gökyüzüne dimdik uzanan, kışın solduramadığı o inatçı ağaçlardır, çamlar, köknarlar ve ladinler. Köylü, bu iğne yapraklarını, taze sürgün uçlarını nazikçe toplar. Bunu yaparken ağaca zarar vermemeye, onun büyüme döngüsünü bozmamaya özen gösterir. Zira o ağaç, gelecek kış yine orada olmalıdır. Toplanan bu yeşil hazine, kaba dokunmuş bir bez torbaya doldurulur, torbanın yaydığı koku, keskin, ferahlatıcı ve reçinelidir. Bu koku, burnun içindeki mukozayı uyarır, soğuktan daralmış hava yollarını daha o anda, henüz tüketilmeden bile açmaya başlar. Eve dönüş yolu, sırtındaki odun yüküyle birlikte bu hafif ama paha biçilemez yeşil yükü taşırken daha bir anlam kazanır. Taş evin o ağır, ahşap kapısı gıcırtısız bir ağırlımla açılıp içeri girildiğinde, ocağın sıcaklığı yüze vurur. Ocağın külleri arasında, közler hala için için yanmakta, evin kalbi atmaya devam etmektedir. Ancak C vitamini, ısıya karşı son derece hassas bir yapıya sahiptir. O, narin bir ruh gibidir, yüksek ateşte varlığını yitirir, çözülür ve yok olur. Bu yüzden köylü, getirdiği bu şifalı iğne yapraklarını asla fokurdayan suyun içine atıp kaynatmaz. Kadim bilgi ona, suyun sadece dinlenmiş bir sıcaklıkta olması gerektiğini fısıldar. Toprak bir çömleğin içine, ateşten yeni alınmış ama kaynaması durmuş su konulur. İğne yaprakları, belki biraz ezilerek, özlerinin dışarı çıkması kolaylaştırılarak bu suyun içine bırakılır. Suyun rengi yavaşça soluk bir yeşile, ardından kehribar sarısına dönerken, yaprakların içindeki o asidik öz, suya karışır. Bu demleme işlemi, sabır gerektiren, sessiz bir bekleyiştir. Odanın loş ışığında, ocağın çıtırtıları eşliğinde beklerken, suyun molekülleriyle bitkinin hücreleri arasında mikroskobik bir dans gerçekleşir. Vitamin, suya geçerken, ağacın binlerce yıldır geliştirdiği savunma mekanizması, şimdi insanın savunma mekanizmasına dönüşmektedir. Bu ılık sıvı içildiğinde, vücut içinde bir seferberlik başlar. Ağızdan mideye, oradan ince bağırsaklara süzülen bu asidik sıvı, kan dolaşımına karıştığı anda, vücudun en ücra köşelerine taşınır. C vitamini, insan biyolojisinde, tuğlaları bir arada tutan harç gibidir. Bilimsel adıyla kolajen sentezi, bu vitamin olmadan gerçekleşemez. Orta Çağ insanı kolajen kelimesini bilmez, ancak diş etlerinin kanamaması, eski yaraların tekrar açılmaması, cildin soğuktan çatlayıp dökülmemesi için bu orman suyuna ihtiyacı olduğunu bilir. Vücut, bu vitamini aldığında, damar duvarlarını onarır, kemik dokusunu sıkılaştırır ve bağışıklık sisteminin askerleri olan akyuvarları daha hareketli,
daha agresif hale getirir. Dışarıdaki soğuk, virüsler ve bakteriler için bir fırsatken, kanında yeterince C vitamini dolaşan bir beden için sadece mevsimsel bir durumdur. Ancak ocağın etrafındaki yaşam, sadece ormandan getirilenlerle sınırlı değildir. Evin en korunaklı köşesinde, ısının ne çok yüksek ne de çok düşük olduğu, tam kararında bir loşlukta duran büyük fıçılar vardır. Bu fıçılar, yazın ve sonbaharın bereketini kışın ortasına taşıyan zaman kapsülleridir. Kapağı ağır bir taşla bastırılmış bu fıçıların içinde, insanlık tarihinin en eski biyoteknolojik süreçlerinden biri işlemektedir, fermantasyon, lahana. O kat kat yapraklarıyla sanki doğanın kendi kendini paketlediği bir sebze. Sonbaharda hasat edilen o sert, sulu lahanalar, ince ince kıyılmış, tuzla ovulmuş ve kendi suyuyla birlikte bu fıçılara basılmıştır. Köylü kadınların güçlü kollarıyla sıkıştırdığı, aralarında hiç hava boşluğu kalmayacak şekilde istiflediği bu lahanalar, ocağın ılıman etkisiyle fıçının karanlığında bir dönüşüm geçirir. Burada devreye giren, gözle görülmeyen ama hayati önem taşıyan mikroskobik işçilerdir, laktobasiller. Bu bakteriler, lahananın içindeki şekerleri tüketerek laktik asit üretirler. Bu asit, hem kötücül bakterilerin üremesini engelleyen doğal bir koruyucu, hem de lahananın içindeki C vitaminini bozulmadan, hatta miktarı artarak saklayan bir muhafızdır. Taze lahanada bulunan vitamin, pişirildiğinde kaybolabilirken, fermente edilmiş lahanada, yani o ekşi, keskin kokulu sauerkraut'ta, kışın sonuna kadar bozulmadan bekler. Bir köylü, akşam yemeğinde tahta kasesine bu fermente lahanadan bir kaşık aldığında, aslında biyolojik bir mucizeyi tüketmektedir. O ekşi tat, dilin üzerindeki reseptörleri uyarırken, mideye inen her lokma, bağırsak florasını zenginleştirir. Bağırsaklar, bağışıklık sisteminin ana karargahıdır. Fermente gıdalarla alınan o dost bakteriler, bağırsak duvarında bir savunma hattı oluşturur. Vücut, besinleri daha iyi emer, enerji üretimi artar. Dışarıda kar fırtınası pencereleri zorlarken, içeride, insanın iç dünyasında metabolizma tıkır tıkır işleyen bir saat gibi çalışmaya devam eder. Bu beslenme şekli, sadece hayatta kalmak değil, aynı zamanda vücudun ısı üretim merkezini, yani kahverengi yağ dokusunu aktif tutmakla da ilgilidir. Modern çağda unutulan, ancak o dönemde hayati olan bir doku türüdür bu. Bebeklerde çokça bulunan, yetişkinlerde ise soğuğa maruz kaldıkça ve doğru beslendikçe aktifleşen bu özel yağ hücreleri, enerjiyi doğrudan ısıya çevirir. C vitamini ve fermente gıdaların sağladığı metabolik destek, bu iç sobanın yakıtını verimli kullanmasını sağlar. Köylü, yatağına uzandığında, yorganın altında titrememesinin sebebi, sadece üzerindeki yün değil, aynı zamanda hücrelerinin içinde yanan bu mikroskobik ateşlerdir. Ocağın başında, közlerin üzerindeki küllerin griliği, zamanın yavaş aktığını hatırlatır. Küller, sadece yanmış odunun artığı değildir, onlar da bu döngünün bir parçasıdır. Küllerden elde edilen küllü su, yani doğal bir alkali çözelti, mısır gibi tahılların işlenmesinde kullanılarak, içindeki vitaminlerin özellikle B vitaminlerinin vücut tarafından emilebilir hale gelmesini sağlar. Nixtamalizasyon denilen bu işlem, Azteklerden Orta Çağ Avrupa'sının bazı bölgelerine kadar bilinen, besinin kimyasını değiştiren bir başka kadim tekniktir. Her şey birbirine bağlıdır. Ateş, kül, su ve tohum. Gece derinleşir. Evin içindeki hava ağırlaşır ama huzurludur. Duvarlarda asılı duran kurutulmuş meyve dizileri, elma dilimleri, kuşburnu, yaban mersini kuruları, ocağın ısısıyla son kalan nemlerini de kaybederken, içlerindeki şekeri ve vitamini kristalleştirirler. Kuşburnu, o küçük, kırmızı, içi tüylü meyve. Portakaldan kat be kat fazla C vitamini içeren bu mucizevi küre, kışın ortasında bir hazine sandığı gibidir. Çocuklara, hastalara, yaşlılara, kışın en sert günlerinde bu kurutulmuş meyvelerden yapılan çaylar içirilir. Kuşburnunun o mayhoş tadı vücudu uyandırır, ateşi düşürür, kanı temizler. Köylü, ocağın kenarındaki kütüğe oturmuş, elindeki ahşap kaşığı yontarken, bu sistemin ne kadar kusursuz işlediğini düşünmez belki ama bunu yaşar. Onun için, bilim,
hayatta kalma pratiğidir. Gözlem, laboratuvar deneyidir. Nesiller boyu aktarılan kışın ekşi ye, zinde kal öğüdü, aslında sitrik ve askorbik asidin, vücut direncini nasıl artırdığının halk dilindeki özetidir. Ve uyku saati yaklaşır. Vücut, gün boyunca aldığı bu besinleri, gece boyunca sürecek olan onarım işlemi için kullanmaya hazırdır. Uyku, sadece dinlenmek değil, aynı zamanda biyolojik bir şantiyedir. Gün ışığının çekilmesiyle salgılanan melatonin hormonu, hücrelere yenilenme başlasın emrini verir. Kanda dolaşan C vitamini molekülleri, hasar görmüş kas liflerine, soğuktan çatlamış deri hücrelerine taşınır. Bir duvar ustasının taşları özenle yerleştirmesi gibi, vitaminler de hücre duvarlarını onarır, onları ertesi günün soğuğuna hazırlar. Yataklar, genellikle ocak başına yakındır ya da hayvanların vücut ısısından faydalanmak için ahırla bitişik odalardadır. Samanla doldurulmuş şiltelerin hışırtısı, evin içindeki sessizliğe karışır. Yorganlar, koyun yününden veya kuş tüyünden yapılmıştır. Her biri, hava moleküllerini hapsederek vücut ısısının kaçmasını engelleyen mükemmel birer yalıtım malzemesidir. Ancak en iyi yalıtım, derinin altındaki o sağlıklı yağ tabakası ve damarlarda dolaşan, besinle zenginleşmiş kandır. Bu gece, dışarıdaki fırtına ne kadar uğuldarsa uğuldasın, içerideki biyolojik denge sarsılmaz. İnsan vücudu, doğanın bir parçası olduğunu hatırlar, ona direnmez, onunla uyumlanır. Kış, düşman değil, sadece farklı kuralları olan bir öğretmendir. Ve bu öğretmen, dersini iyi çalışanlara, yani kilerini, fıçısını ve vücudunu doğru hazırlayanlara, derin ve huzurlu bir uyku bahşeder. Göz kapakları ağırlaşırken, zihindeki son düşünceler, yarın yapılacak işlere değil, toprağın altında baharı bekleyen tohumlara kayar. O tohumlar nasıl sabırla bekliyorsa, insan da öyle bekler. Nefes alışverişleri yavaşlar, kalp atışları sakin bir ritme oturur. Odanın içindeki ocağın son közü de küllerin arasında kaybolurken, karanlık bir huzur her şeyi örter. Artık rüya görme zamanıdır, belki de yeşil ormanların, sıcak yaz güneşinin ve hasat zamanının rüyaları. Ancak bu rüyaların görülebilmesi için, vücudun o derin karanlıkta çalışmaya devam etmesi, onarılması ve güçlenmesi gerekir. Bu onarım süreci, sabaha kadar, kesintisiz devam edecektir. Ta ki günün ilk ışıkları, buz tutmuş pencere camından içeri süzülüp, havadaki toz zerreciklerini aydınlatana kadar. O ana dek, sessizlik hakimdir. Ve bu sessizliğin içinde, bir sonraki bölümün, yani uykunun mimarisinin ve gece boyunca vücudun ısısını koruyan o gizli mekanizmaların hikayesi saklıdır. Sabaha kadar sürecek olan bu onarımın ham maddesi, yastığın başındaki sürahide veya mutfaktaki rafta değil, çok daha derinlerde, ayakların bastığı zeminin altında, karanlık ve nemli bir uykuda beklemektedir. İnsan uyurken vücut nasıl kendini rölantiye alıp enerjisini korursa, toprağın altındaki hasat da aynı biyolojik durgunluk içinde, yaşam enerjisini kabuğunun altında saklar. Bu, doğanın kış için geliştirdiği en büyük savunma mekanizmasıdır, beklemek. Hareketsiz, sessiz ve sabırlı bir bekleyiş. Orta Çağ insanı için kış, tarlada biten yaşamın sona ermesi değil, yerin altına taşınması anlamına gelirdi. Pencerenin dışındaki beyaz örtünün altında, donmuş toprağın hemen birkaç karış derinliğinde ya da evin kuzey cephesine yaslanmış, saman ve çamurla örtülmüş tümseklerin içinde, binlerce küçük yaşam kapsülü nefes almaya devam eder. Bunlar, şalgamlar, havuçlar, pancarlar, kerevizler ve yaban havuçlarıdır. Onlara sadece sebze demek, içlerinde taşıdıkları o muazzam kimyasal fabrikayı hafife almak olur. Her biri, güneşin yaz boyunca cömertçe sunduğu fotonları yakalamış, fotosentez yoluyla karmaşık karbonhidratlara ve hayati vitaminlere dönüştürmüş, sonra da bu hazineyi sert lifli kabuklarının ardına kilitlemiştir. Bu yeraltı kilerinin, yani glamp adı verilen saklama tümseklerinin mimarisi, en az insan vücudu kadar hassas bir dengeye sahiptir. Bir köylü, sonbaharın sonlarına doğru hasadını topladığında, onları rastgele bir çuvala doldurup köşeye atmaz. Bu, çürümenin davetiyesidir. Bunun yerine, toprağın üzerine kuru bir saman tabakası serer. Saman,
Doğanın en basit ama en etkili yalıtım malzemesidir. Her bir sapının içinde hapsolan hava boşlukları ısının transferini yavaşlatır. Bu altın sarısı yatağın üzerine kök sebzeler, birbirine değmeyecek bir geometriyle yerleştirilir. Temas yoksa, bulaşma da yoktur. Bir çürük, diğerine sıçrayamaz. Sebzelerin üzeri tekrar samanla, ardından da kalın bir toprak tabakasıyla örtülür. Bu toprak kubbe, içerideki havayı sabit bir derecede tutar. Dışarıda rüzgar ağaçları kökünden sökse, ısı eksi derecelere düşse bile, bu tümseyin kalbi her zaman donma noktasının 1-2 derece üzerindedir. İşte bu hassas aralık, biyolojinin mucizesinin gerçekleştiği yerdir. Sıcaklık çok yüksek olursa sebze filizlenir ve enerjisini harcar, çok düşük olursa donar ve hücre duvarları parçalanır. Ancak bu soğuk uyku aralığında sebze ne yaşar ne de ölür. Sadece var olur. Ve bu varoluş sırasında soğuğa karşı kendini korumak için nişastasını şekere dönüştürür. Bu yüzden kışın topraktan çıkarılan bir havuç veya yaban havucu, yazın yenenden çok daha tatlı, çok daha yoğundur. Bu şeker, bitkinin kendi antifrizidir. Hücrelerinin içindeki suyun kristalleşip donmasını engeller. Köylü bu tatlılığı fark ettiğinde, aslında bitkinin hayatta kalma mücadelesinin tadına bakmaktadır. Vücudun gece boyunca ihtiyaç duyduğu C vitamini, yani askorbik asit, işte bu köklerin içinde bozulmadan saklanır. Askorbik asit narin bir moleküldür, ısıya, ışığa ve oksijene karşı savunmasızdır. Ancak toprağın altındaki o mutlak karanlıkta, oksijenin azaldığı ve ısının düştüğü o durgunlukta, moleküler yapı bozulmadan kalır. Bir köylü, kışın ortasında, karı küreyip toprağı kazdığında ve eline o sert, soğuk şalgamı aldığında, aslında elinde tuttuğu şey, aylardır bozulmamış bir vitamin deposudur. Bu kökü mutfağa getirdiğinde işlem çok basittir. Genellikle çiğ veya çok az pişirilerek tüketilir. Çünkü uzun pişirme, o kıymetli vitamini yok edecektir. Şalgamın veya havucun o sert dokusu, dişlerin arasında parçalanırken, liflerin arasına hapsolmuş besin suyu ağız florasına karışır. Mideye inen bu besin, uyku halindeki vücut için bulunmaz bir onarıcıdır. Peki bu C vitamini, yorganın altında ısınmaya çalışan bedende tam olarak ne yapar? Süreç, mikroskobik düzeyde, sessiz bir inşaat çalışmasına benzer. İnsan vücudu, kollajen adı verilen bir protein üretmek zorundadır. Kollajen, vücudun tutkalıdır. Deriyi, damarları, tendonları bir arada tutar, diş etlerini dişe bağlar, yaraları kapatır. Ancak vücut, C vitamini olmadan bu proteini üretemez. Vitamin eksik olduğunda, bu dokular gevşer, zayıflar ve sonunda çözülür. Tarih boyunca gemicileri ve askerleri kıran o meşhur hastalık, iskorbüt, aslında vücudun kendi kendini bir arada tutamayıp dağılmasıdır. Kışın ortasında, taze meyvenin hayal bile edilemediği zamanlarda, o sert, topraklı tadı olan kök sebzeler, vücuda şu mesajı verir, dağılma. Bütünlüğünü koru. Mideden kana karışan askorbik asit molekülleri, fibroblast adı verilen hücrelere ulaşır. Bu hücreler, tıpkı bir terzinin ipliği iğneye geçirmesi gibi, C vitaminini kullanarak amino asitleri birbirine diker ve sağlam kollajen lifleri oluşturur. Bu lifler, damar duvarlarını güçlendirir, böylece kan akışı kışın soğuğuna rağmen sorunsuz devam eder. Deri, soğuktan çatlamaya karşı direnç kazanır. Diş etleri, sert kuru ekmeği çiğnerken kanamaz. Bu süreç, gece boyunca insan derin bir uykudayken hızlanır. Çünkü uyku, vücudun dış dünyayla iletişimini kesip, tamamen iç dünyasına, kendi mimarisine odaklandığı zamandır. Toprağın altındaki kilerde bekleyen havuç nasıl hareketsizse, yatakta yatan bedende öyledir. Ve bu iki hareketsizlik arasında, yaşamı devam ettiren görünmez bir köprü kurulur. Sadece kök sebzeler değil, bir başka kadim yöntem daha vardır ki, bu da vitaminleri kışın derinliklerine taşımanın bir başka yoludur, fermantasyon. Yani, lahana turşusu. Orta Çağ köylüsü için lahana, sadece bir yaprak yığını değildir. O, kat kat sarılmış bir potansiyeldir. Yaz sonunda toplanan devasa lahana başları, ince ince kıyılır ve tuzla ovulur. Bu işlem, lahananın hücre duvarlarını zayıflatır,
ve içindeki suyun dışarı çıkmasını sağlar. Kendi suyuyla ve tuzla birleşen lahana, hava almayan fıçılara, genellikle meşe veya toprak kaplara basılır. Üzerine ağır bir taş konur. Bu taşın ağırlığı altında, karanlık fıçının içinde, insan gözünün görmediği bir savaş ve ardından gelen bir barış yaşanır. Ortamdaki oksijen tükenince, çürümeye neden olan bakteriler ölür. Sahne, Lactobacillus adı verilen dost bakterilere kalır. Bu bakteriler, lahananın içindeki şekerleri yer ve karşılığında laktik asit üretir. Laktik asit, doğal bir koruyucudur, ortamı asidik hale getirerek kötü bakterilerin üremesini imkansız kılar. Ama daha da önemlisi, bu fermantasyon süreci sırasında bakteriler, lahanada normalde bulunandan çok daha fazla C vitamini, hatta B vitaminleri sentezlerler. Yani fermente olmuş bir lahana, taze bir lahanadan besin değeri açısından çok daha zengindir. Bu fıçılar, evlerin kilerlerinde, o serin ve loş köşelerde durur. Dışarıdan bakıldığında sessiz bir ahşap kap gibi görünseler de, içlerinde milyonlarca mikroorganizma durmaksızın çalışmakta, besini dönüştürmekte ve zenginleştirmektedir. Kışın en karanlık günlerinde, taze hiçbir şeyin bulunmadığı o açlık aylarının da, bu fıçıdan alınan bir kase lahana turşusu, vücuda adeta elektrik verilmiş gibi bir etki yapar. Keskin, ekşi ve tuzlu tadı damağı uyarır. Mideye indiğinde ise, içerdiği probiyotikler sindirim sistemini düzenler, bağışıklık sistemini, yani vücudun kışa karşı kalesini güçlendirir. Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni gibidir ve bağışıklık sisteminin büyük bir kısmı burada konuşlanmıştır. Soğuk algınlıklarına, virüslere ve kış hastalıklarına karşı verilen savaş, aslında boğazda veya burunda değil, bağırsak florasında başlar ve biter. Fermantasyonla zenginleşmiş gıdalar, bu florayı besler, askerleri donatır ve duvarları onarır. Bir köylü, akşam yemeğinde yediği o ekşi lahananın, gece boyunca kanında dolaşan ak yuvarları nasıl hareketlendirdiğini bilmez belki, ama yediği şeyin ona iyi geldiğini, içini ısıttığını ve direncini artırdığını hisseder. Bu his, kadim bir bilgidir, nesilden nesile aktarılan, dille değil, vücudun tepkileriyle öğrenilen bir hayatta kalma kılavuzudur. Kış gecelerinde uykuya dalarken, vücut ısısının korunması hayati önem taşır. Yeterli C vitamini ve mineral almamış bir metabolizma, ısı üretmekte zorlanır. Tiroid bezleri yavaşlar. Kan dolaşımı uç noktalara, yani el ve ayak parmaklarına ulaşmakta güçlük çeker. Ancak toprağın altından gelen kökler ve fıçıdan gelen fermente gıdalarla beslenmiş bir beden, içindeki ocağı canlı tutar. Karaciğer, depoladığı besinleri yavaş yavaş kana verir. Hücreler bu besinleri oksijenle yakarak enerjiye, yani ısıya dönüştürür. Bu, biyolojik bir sobadır. Yorgan ne kadar kalın olursa olsun, asıl ısı içeriden, bu hücresel yanmadan gelir. İnsanın kışın azalan ışığa verdiği tepki, binlerce yıllık bir adaptasyonun sonucudur. Günler kısalıp geceler uzadığında, beyindeki epifiz bezi, melatonin üretimini artırır. Bu hormon, sadece uykuyu getiren bir elçi değildir, aynı zamanda vücudun genel metabolizma hızını yavaşlatan, enerji tüketimini minimize eden bir düzenleyicidir. Köylünün kış aylarında daha fazla uyuması, daha az hareket etmesi ve günün büyük bir kısmını ocak başında geçirmesi, tembellik değil, biyolojik bir zorunluluktur. Ve tam bu noktada, yazdan saklanan o kurutulmuş meyvelerin, kuşburnu tanelerinin ve alıçların içindeki C vitamini, zihinsel dengenin korunmasında kritik bir rol üstlenir. Beyin, vücudun en çok enerji tüketen organıdır. Ancak aynı zamanda oksidatif strese karşı en savunmasız olanıdır. Düşünceler, kaygılar, planlar ve rüyalar, nöronlar arasında sürekli bir elektrik trafiği yaratır. Bu trafik, tıpkı işleyen bir motorun egzoz gazı üretmesi gibi, serbest radikaller adı verilen atık maddeler ortaya çıkarır. Eğer bu atıklar temizlenmezse, zihin bulanıklaşır, yorgunluk kronikleşir ve sinir sistemi yıpranır. İşte burada, ocağın üzerinde ağır ağır demlenen, o soluk kırmızı sıvının içindeki askorbik asit devreye girer. C vitamini, beyin omurilik sıvısında, kandakinden çok daha yüksek yoğunlukta bulunur. Beyin, bu vitamini adeta bir sünger gibi emer ve depolar. Çünkü kışın o uzun,
Karanlık ve sessiz gecelerinde zihnin berrak kalabilmesi bu antioksidanın koruyucu kalkanına bağlıdır. Köylü, sabahın o henüz aydınlanmamış gri saatinde uyanıp közleri karıştırırken aslında farkında olmadan bir nörolojik bakım ritüeli gerçekleştirir. Hazırladığı basit infüzyon, midesine indiğinde emilen C vitamini hızla kan dolaşımına karışır ve kan-beyin bariyerini aşar. Bu bariyer, beyni kandaki zararlı maddelerden koruyan sıkı bir filtredir, ancak C vitamini molekülleri, glikoz taşıyıcıları adı verilen özel kapılar sayesinde bu duvardan içeri süzülür. İçeri giren vitamin, nöronların etrafını sarar, sinir iletimini sağlayan kimyasalların, özellikle de dopamin ve norepinefrinin üretimine katılır. Bu nörotransmitterler, uyanıklığı, dikkati ve en önemlisi ruh halini düzenler. Kışın kasvetli havasında, güneş ışığının azlığı nedeniyle düşmeye meyilli olan serotonin seviyeleri, yeterli C vitamini desteğiyle dengelenmeye çalışılır. Yani, o bir avuç kurutulmuş meyve, sadece diş etlerini korumakla kalmaz, aynı zamanda kış depresyonunun o ağır perdesini de aralar. Orta Çağ evinin içi, dış dünyanın kaosundan yalıtılmış, sadeleşmiş bir evrendir. Görsel uyaranlar azalmıştır. Renkler, ahşabın kahverengisi, külün grisi ve ateşin turuncusuyla sınırlıdır. Sesler, rüzgarın uğultusu ve yanan odunların çıtırtısından ibarettir. Bu duyusal sadelik, beynin işlem yükünü hafifletir. Modern insanın maruz kaldığı sürekli bilgi akışı, ışık kirliliği ve gürültü, vücuttaki C vitamini rezervlerini hızla tüketir. Çünkü stres, böbrek üstü bezlerini sürekli çalışmaya zorlar ve bu bezler, vücuttaki en yüksek C vitamini konsantrasyonuna sahip organlardır. Her stres anında, her korkuda, her ani uyaranla birlikte, böbrek üstü bezleri kana kortizol salgılarken, aynı zamanda depolarındaki C vitaminini de harcar. Orta Çağ köylüsü, kışın bu izole yaşamıyla, aslında stres faktörlerini minimize eder. Dış dünyayla bağlantının kar nedeniyle kesilmesi, bir bakıma zorunlu bir huzur getirir. Yapılacak bir şey yoktur, gidilecek bir yer yoktur. Bu kabulleniş, kortizol talebini düşürür ve alınan o, kıymetli C vitamininin, stres yönetimi yerine bağışıklık ve hücresel onarım için kullanılmasına olanak tanır. Bu sadeleşen zihin yapısı, beslenmenin emilimini de etkiler. Sindirim sistemi, parasempatik sinir sistemi aktif olduğunda, yani vücut, dinlen ve sindir modunda olduğunda en verimli şekilde çalışır. Kışın o yavaş ritmi, uzun akşam yemekleri, ateş başında geçen saatler, sindirim enzimlerinin tam kapasiteyle çalışmasını sağlar. Bağırsak duvarları, kurutulmuş bitkilerden gelen her bir mikrobesini, her bir minerali ve vitamini özenle ayıklar. Aceleyle yenen bir yemek ile huzur içinde yenen bir yemek arasındaki biyolojik fark, alınan besin değerinin vücuda ne kadar entegre olabildiğiyle ölçülür. Köylünün kış diyeti miktar olarak az olabilir, çeşitlilik açısından fakir görünebilir, ancak biyoyararlanım açısından vücudun o anki ihtiyacına tam bir uyum içindedir. Hücresel düzeyde bakıldığında kışın vücudun oksijen kullanımı da değişir. Soğuk hava daha yoğundur, her nefeste ciğerlere daha fazla oksijen molekülü girer. Ancak soğuk, aynı zamanda damarların büzüşmesine neden olur. Kan, hayati organları sıcak tutmak için merkezde, göğüs kafesi ve karın boşluğunda toplanır. Parmak uçları ve deri yüzeyi soğurken, karaciğer, kalp ve akciğerler, sıcak ve kanla dolu bir havuzda yüzer gibidir. Bu merkezi ısınma, iç organların metabolik faaliyetlerini destekler. C vitamini, burada demir emilimini artırarak kritik bir rol oynar. Kış diyetinde nadiren bulunan taze etin yokluğunda, depolanmış tahıllardan veya baklagillerden gelen bitkisel demirin vücut tarafından kullanılabilmesi, ortamda C vitamininin varlığına bağlıdır. C vitamini, demir molekülünü kimyasal olarak değiştirerek, bağırsak hücrelerinin onu yakalayıp kana karıştırmasını kolaylaştırır. Böylece, kanın oksijen taşıma kapasitesi, yani hemoglobin üretimi, en zorlu kış aylarında bile korunmuş olur. Köylünün yorgun hissetmemesi, sabahın soğuğunda odun kesebilecek gücü bulabilmesi, bu mikroskobik kimyasal yardımlaşma sayesindedir. Gecenin ilerleyen saatlerinde, ikinci uyku kavramı devreye girer. Modern öncesi toplumlarda uyku, bugünkü gibi kesintisiz,
8 saatlik bir blok değildir. İnsanlar, gün batımından birkaç saat sonra uykuya dalar, gece yarısı civarında uyanır ve 1-2 saatlik bir uyanıklık evresi yaşarlar. Sonra, tekrar uykuya dalıp sabahın ilk ışıklarına kadar uyurlar. Bu ara uyanıklık, nöbet veya bekleme olarak adlandırılır. Kış gecelerinde bu aralık, zihinsel bir meditasyon zamanıdır. Köylü uyanır, belki ateşe bir kütük daha atar, hayvanların sesini dinler, dua eder veya sadece sessizce oturur. Bu sırada beyin dalgaları, alfa ve teta frekansları arasında salınır. Bu, derin bir gevşeme ama aynı zamanda berrak bir farkındalık halidir. Bu biyofazik uyku düzeni, hormonal dengeyi optimize eder. Prolaktin hormonu bu saatlerde zirve yapar ve bu hormon, bir huzur ve dinginlik hissi verir. Bu sessiz gece nöbetlerinde, vücut gün içinde aldığı C vitaminini dokulara yerleştirmeye devam eder. Özellikle böbrek üstü bezleri ve göz merceği, bu vitamini yoğun bir şekilde kullanır. Gözler, karın parlak beyazlığının yarattığı yansımaya ve ocağın isli dumanına karşı savunmasızdır. Göz içindeki sıvıda bulunan yüksek C vitamini seviyesi, göz merceğindeki proteinlerin yapısının bozulmasını, yani katarakt oluşumunu engellemeye çalışır. Karanlıkta otururken, gözler dinlenir, göz bebekleri genişler ve retinadaki fotoreseptörler yenilenir. Vücut, karanlığı bir ilaç gibi kullanır. Işığın yokluğu, hücresel temizliğin en verimli olduğu andır. Alp köylerinde, bu kış izolasyonu sırasında yapılan el işleri de bu döngünün bir parçasıdır. Kadınlar yün eğirir, erkekler ahşap oyar. Bu ritmik, tekrarlayan el hareketleri bir tür trans hali yaratır. Zihin, karmaşık düşüncelerden uzaklaşır, sadece eldeki işe odaklanır. Bu odaklanma, beyindeki enerji tüketimini belirli bölgelere kanalize ederken, diğer bölgelerin dinlenmesine izin verir. Odanın köşesindeki fıçıda bekleyen lahana turşusunun, sauerkraut kokusu, mekana hafif ekşi bir aroma yayar. Fermente olmuş lahana, sadece bir besin değil, ortamın havasını bile değiştiren biyolojik bir varlıktır. Fıçının kapağı her açıldığında, odaya yayılan laktik asit bakterileri ve C vitamini buharı, görünmez bir şifa bulutu gibidir. Köylü, bu turşudan bir kase yediğinde, aylar önce toprağın ve güneşin lahanaya hapsettiği enerjiyi, şimdi fermente olmuş, sindirimi daha kolay ve vitamin değeri artmış bir formda geri alır. Fermantasyon, doğanın bir simyasıdır, besini çürütmeden dönüştürür, ölümü yaşama çevirir. Lahana yaprakları arasındaki C vitamini, tuzlu suyun koruyuculuğunda, tazeliğini ilk günkü gibi, hatta daha güçlü bir şekilde muhafaza eder. Bu koruma içgüdüsü, sadece gıdalar için değil, vücut ısısı için de geçerlidir. Vücut, kışın ısıyı korumak için deri altı yağ tabakasını stratejik bir yalıtım malzemesi olarak kullanır. Ancak bu yağın, kahverengi yağ dokusu olarak bilinen özel bir türü, soğukla aktive olur. Bebeklerde çokça bulunan, yetişkinlerde ise boyun ve sırt bölgesinde az miktarda kalan bu doku, kış şartlarına maruz kalan ortaçağ insanında daha aktif ve hacimlidir. Kahverengi yağ, beyaz yağ gibi enerji depolamaz. Tam tersine, yağı yakarak doğrudan ısı üretir. Bu, vücudun içindeki biyolojik bir sobadır. Soğuk bir sabah, yorganın altından çıkıp buz gibi odaya adım atıldığında, bu dokular titremeye gerek kalmadan metabolik ısıyı artırır. C vitamini, bu yağ yakım sürecinde karnitin sentezi için gereklidir. Karnitin, yağ asitlerini hücrelerin enerji santrali olan mitokondrilere taşıyan bir araçtır. Yeterli C vitamini yoksa, karnitin üretilemez, yağlar enerjiye dönüşemez ve vücut içten ısıtma yeteneğini kaybeder. Dolayısıyla, ocağın başındaki o sıcak çorba veya bitki çayı, sadece mideyi ısıtmakla kalmaz, moleküler düzeyde vücudun kendi sobasını yakıtla beslemesini sağlar. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz, eğer Orta Çağ'ın sade yaşamının ritmine kapıldıysanız, eğer sıradan insanların olağanüstü bilgeliğini biraz daha yakından hissettiyseniz, o zaman size bir şey sormak istiyorum. Derin bir nefes alın. Şu anda nasıl hissediyorsunuz? Rahatladınız mı? Zihniniz biraz daha durgun mu? Belki de uykuya dalmak üzeresiniz. Ya da belki de sadece sessizliğin tadını çıkarıyorsunuz.
Bu kanalda her video böyle bir yolculuktur. Uyumak için sıkıcı tarih adını boşuna taşımıyoruz. Çünkü burada amacımız sizi heyecanlandırmak değil. Aksine sizi yavaşlatmak, zihninizi dinlendirmek ve bunu yaparken tarihin unutulmuş köşelerinde kaybolmuş hikayeleri de size fısıldamak. Eğer bu video sizin için yararlı olduysa, eğer uyumak için ihtiyacınız olan o huzurlu anlatımı bulduysanız, o halde lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Çünkü her gün sizin için yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Antik Roma'nın sessiz sokakları, Bizans sarayının loş koridorları, Viking köylerinin karlı kış geceleri, Maya şehirlerinin yağmurlu sabahları, hepsi sizi bekliyor. Ve biliyorsunuz, abone olmak sadece bir tıklama. Ama o tıklama, her gece yanınızda olacak yüzlerce saatlik sakin, rahatlatıcı, derin tarih anlatımına açılan bir kapı. Kırmızı abone butonunun hemen yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Böylece her yeni video yüklendiğinde sizin için hazır olacak. Gece uykusuna dalmadan önce, öğle molasında dinlenmek için ya da sadece günün stresinden arınmak için. Ama abone olmak yeterli değil. Çünkü bu kanal aynı zamanda bir topluluk. Sessiz, sakin, tarih seven insanların bir araya geldiği bir yer. Ve sizin sesinizi de duymak istiyoruz. Yorum bölümüne bir şeyler yazmayı düşünür müsünüz? Belki de şunu merak ediyorsunuzdur. Orta Çağ'da gerçekten hiç C vitamini eksikliği yüzünden skorbut görülmüş müydü? Sorun, araştırıp cevaplarız. Ya da belki de kendi deneyiminizi paylaşmak istersiniz, ben de büyükannemden lahana turşusu yapmasını izlerdim. Lütfen paylaşın. Bu hikayeler hepimizi birbirimize bağlar. Veya sadece şunu söyleyin, bu video sayesinde uyuyabildim, teşekkürler. Bu bile bizim için çok değerli. Çünkü bu kanalı yaratan şey sizin huzurunuz. Hangi tarihsel dönemi görmek istersiniz? Viking kışları mı? Mısır'ın hasat mevsimi mi? Orta Asya göçebelerin bahar günleri mi? Japon samurayların sonbahar ritüelleri mi? Yorumlara yazın. Her fikri okuyoruz. Ve en çok merak edilenleri yavaş yavaş videolara dönüştürüyoruz. Bazılarınız şunu soruyor. Bu videolar gerçekten işe yarıyor mu? Evet, işe yarıyor. Çünkü modern yaşam hızlı, gürültülü, parlak. Beyniniz sürekli uyarılıyor. Sürekli bir sonraki şeye geçmek zorunda hissediyorsunuz. Ama burada öyle değil. Burada zaman yavaş akar. Cümleler uzun ama yumuşaktır. Olaylar sıradan ama derindir. Ve bu yavaşlık, işte tam da beyninizin ihtiyaç duyduğu şey. Uykusuzluk çekiyorsanız, anksiyeteyle boğuşuyorsanız ya da sadece günün sonunda zihninizi kapatamıyorsanız, bu videolar sizin için. Modern meditasyon uygulamaları gibi değil. Tarih dersleri gibi de değil. Bunlar, ikisinin arasında bir yerde. Bilgi veren ama uyandırmayan, sakinleştiren ama sıkıcılıkta boğmayan, dengeli, huzurlu, gerçek. Kanalda yüzlerce video var. Bazıları 30 dakika, bazıları 2 saat. İçlerinden birini oynatın ve bırakın aksın. Ekranı kapatın, sadece dinleyin. Sesin yumuşak dalgasına bırakın kendinizi. Ve ne zaman uyuyacağınızı. Merak etmeyin, bırakın olsun. Tarih burada. Sabırla sizi bekliyor. Bir şey daha. Eğer bu kanalı seviyorsanız, lütfen başkalarıyla da paylaşın. Belki de ailenizde uykusu olmayan biri vardır. Belki de bir arkadaşınız sürekli yorgun uyanıyordur. Belki de sevdiğiniz biri sadece biraz huzura ihtiyaç duyuyordur. Bu videoların linkini gönderin. Bir dene, deyin. Sana iyi gelebilir. Çünkü ne kadar çok kişi bu sessiz tarih yolculuğuna katılırsa, o kadar çok video üretebiliriz. O kadar çok dönem keşfedebiliriz. O kadar çok unutulmuş hikaye gün yüzüne çıkabilir. Ve hepimiz birlikte daha sakin, daha derin, daha insani bir tarih anlayışına dokunabiliriz. Şimdi, eğer hala uyanıksanız, eğer gözleriniz hala açıksa, belki de bir sonraki videoyu başlatmanın zamanı gelmiştir. Ekranın altında, sağ köşede size bir öneri göreceksiniz. Oraya tıklayın ve yolculuğa devam edin. Bu sefer belki Antik Mısır'a gideceksiniz ya da Vikinglerin buzlu kuzeyine. Belki de Tang hanedanlığının altın çağına ya da
Belki de sadece gözlerinizi kapatmanın zamanı gelmiştir. Telefonu ya da tableti bir kenara bırakın. Yastığınıza yaslanın ve bu gece sizi görmeye gelecek rüyalara izin verin. Orta Çağ köylülerinin bilgeliği, lahana yapraklarının kokusu, kış sabahlarının soğuk sessizliği. Hepsi şimdi sizinle. Uyumak için sıkıcı tarih, her gece, her zaman, sizinle. İyi geceler ve yarın yeni bir hikaye ile tekrar görüşmek üzere.